2022 yılında kullanmak serisine güncelleme desteği biten, artık 7 yılını dolduran ve emekliye ayrılan cihazlar arasına giren iPhone 6s Plus 2022 yılında bizlere nasıl bir deneyim sunuyor? Halen almaya değer mi? Gerçekten yeterli mi? Kamera performansı, bataryası, ekranı, her yönüyle 6s Plus'ı detaylıca değerlendireceğiz. Uygun fiyatıyla hala alınabilir mi? Bu soruların cevabını birlikte vermeye çalışacağız. Bana destek vermek için videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. İlk olarak fiyatlardan bahsetmek gerekirse iPhone 6s Plus şu anda ikinci el tarafında 32 GB'lık versiyonuyla 2000 TL bantlarında bulunabiliyor. 64 GB'ını da 2500 TL civarında bulabiliyoruz. Yani yaklaşık 100-150 dolar bandında bir telefondan bahsediyoruz. Açıkçası bu fiyatlara sıfır bir Android telefon almak yerine iPhone 6s Plus almak çoğumuz için çok daha mantıklı geliyor. Ama gerçekten yeterli mi? 2022 yılında bizleri idare edecek mi? Gelin yakından bakalım. İsterseniz lafı uzatmadan her zaman olduğu gibi iPhone 6s Plus'ın tasarımıyla incelemeye başlayalım. Tasarımsal açıdan iPhone 6s Plus'a baktığımızda özellikle arka taraftan halen oldukça şık ve premium bir tasarımla geliyor. 7.3 mm'lik kalınlık ve 192 gramlık ağırlığıyla elinize aldığınızda gayet iyi hissettiren bir telefon. Tamamıyla alüminyum, yani metal bir yapıya sahip olan 6s Plus'ın ekran tarafında 5.5 inç Full HD çözünürlük sunan 60 Hz bir panel bulunuyor. Ekran çerçeveleri bayağı kalın bir şekilde önümüze çıkarken HDR10 gibi destekleri tabii ki bu ekranda göremiyoruz. Fakat yine de bu ekran kesinlikle kötü hissettirmiyor. Kalite olarak da ortalama düzeyin üstünde. Günlük kullanım için bu ekranı kullanırken akıcılık olarak da başarılı olduğunu düşünüyorum. Ekran konusunda gerçekten fiyatını hak ediyor. Fiyatın oranla vermiş olduğu deneyim bence kesinlikle tatmin edici. Donanım tarafında iPhone 6s'te Apple A9 çipi bulunurken 2 GB'lık RAM de bu sisteme eşlik ediyor. Açıkçası bu bileşenlerle arayüz deneyimi, uygulama performansları halen ideal bir düzeyde. Bu fiyat bandı için alınabilecek en iyi performanslardan biri kesinlikle 6s'te. PUBG'de akıcı grafiklerde 30 FPS bir deneyim sunuyor. Ara ara FPS düşüşleri olabilse de yine de 7 yıllık bir telefon için inanılmaz bir performans alıyoruz. Tabii ki uzun süreler oyun oynadığımızda telefonumuz ısınıyor. Ancak oyun oynamak için de 6s Plus halen yeterli. Bence performans olarak bir değerlendirdiğimde iPhone 6s 7 yıllık bir cihaz gibi kesinlikle hissettirmiyor. Şimdi kamera tarafına geçersek 6s'te 12 megapiksel f2.2 diyaframlı HDR destekli ve en önemlisi OIS desteğini bünyesinde barındıran, o zamanlarda nadir olan bir telefon diyebiliriz. Fotoğraf çekim kalitesine baktığımda ışığı doğru bir şekilde aldığınız zaman çok güzel fotoğraflar çekebiliyoruz. Halen hem sosyal medyada hem de başka platformlarda paylaşmak için iyi bir kameraya sahip. Düşük ışık performansı tabii ki yeterli değil. Bunun haricinde video tarafında OIS ile beraber güzel kaliteli videolar çekebiliyoruz. Eski bir teknoloji olduğu için çok iyi seviyede sarsıntıları engelleyemiyor. Yine de OIS'de olması önemli bir avantaj. Fiyatına oranla da video performansı bence kesinlikle zirvede diyebilirim. Ön tarafta da 5 megapiksel HD çekimler yapabilen bir kameramız bulunuyor. Genel kamera kalitesi ve video performansıyla 6s Plus bence halen güncelliğini koruyor. Batarya tarafında da 6s Plus'ta 2715 mAh'lik bir bataryayı görebiliyoruz. Bu batarya ile beraber pil sağlığına bağlı olarak da kullanımınıza göre değişecek şekilde de ortalama 4 saat civarı bir ekran süresi alabiliyoruz. Açıkçası telefonu yoğun bir şekilde kullanıyorsanız bir günü çıkartmayacaktır. Ama gün içinde telefonla az uğraşıyorsanız, çok fazla işiniz yoksa yine de bir günü en azından akşama kadar idare edecektir. Yazılım tarafında şu anda 6s Plus'ta Apple'ın son sürümü, yani iOS 15 yüklü durumda. Son güncellemelerde yüklü olmasına rağmen telefonda eskiye nazaran en ufak bir yavaşlama, donma, takılma sorunu yaşamıyoruz. Sanki güncel bir telefon kullanıyormuşuz gibi bir deneyim veriyor. Açıkçası 6s Plus arayüz deneyimi olarak, uygulama geçişleri ve tepkisellik açısından da beni inanılmaz şaşırttı. Bu noktada Apple'ı gerçekten takdir etmek gerekiyor. iPhone 13'ten bile geçtiğimde çok yavaş bir telefona geçmişim gibi de hissettirmiyor. Uzun ömürlülük açısından ben 6s Plus'ın daha uzun süreler boyunca dayanacağını düşünüyorum. Hoparlör tarafında mono bir hoparlörle geliyor. Bunun haricinde 5G desteği ve suya ve toza karşı da herhangi bir dayanıklılığın olmadığını söyleyeyim. İsterseniz şimdi değerlendirme kısmında 6s halen alınır mı alınmaz mı? Gelin birlikte cevaplayalım.
Dostlar, şimdi iPhone 6s Plus'ı hızlıca bir değerlendirip genel deneyimlerimden de bahsedeyim. İlk olarak 6s Plus'a baktığımızda iOS 16'yı, yani Apple'ın Eylül ayında duyuracak olduğu en güncel sürümü almayacak bir telefondan bahsediyoruz. Bu noktada iPhone 6s Plus Apple tarafından emekliye ayrılan cihazlar arasına girmiş durumda. Yani iOS 15.6 6s Plus'ın son sürümü olacak. Kamera tarafında 6s Plus bizlere oldukça şaşırtıyor. Baktığım zaman 12 megapiksellik ana kamerası OIS desteğiyle beraber inanılmaz şaşırtıcı bir performans sunuyor. Burada OIS'in olması gerçekten önemli. Bu fiyat bandında ikinci el tarafında da sıfır tarafında da bazı modellere baktığımızda OIS'i bırakın AIS destekli telefonlar bile çok zor bir şekilde bulunabiliyor. Hem video hem fotoğraflar konusunda kendi fiyat bandında rakipsiz diyebilirim. Baktığım zaman 6s Plus'la 4K 30 FPS'te de OIS'le beraber çekimler yapabiliyoruz. Bu noktada titreşimleri de güzel bir şekilde engellediğini söylemem gerekiyor. Fakat gece çekimlerinde ve düşük ışıklı fotoğraflarda kesinlikle bir beklentiniz olmasın. Burada yapay zeka desteği işlemcimizde bulunmadığından dolayı kamera tarafında da gece çekimlerinde düşük ışıklı ortamlarda bize iyi bir performans veremiyor. Bu da 2015 yılında çıktığını düşünürsek bence çok da eleştirebileceğimiz bir nokta değil. Tabii ki batarya sağlığı işlemcimizin yeni güncellemelerle daha fazla yorulması ile birlikte de telefonda video çekerken veya oyun tarafında performans kısmında cihazı zorladığımız zaman iPhone 6s Plus net bir şekilde ısınıyor. Yine de 7 yıllık bir cihaza baktığımız zaman hem performans yönünde hem de kamera tarafında çok güçlü bir cihaz olduğunu düşünüyorum. 6s Plus bu konularda beni gerçekten şaşırtmayı başardı. Batarya konusunda 2022'de kullanmak serisinin her videosunda söylediğim gibi batarya sağlığı telefonun genel deneyimini, genel performansına etki eden en önemli faktör. Burada alacaksanız minimum %85 pil sağlığına sahip olan iPhone'lara bakmanızı öneririm. Bunun dışında eğer daha düşük pil sağlığında ama uygun fiyatlı bir telefon bulabiliyorsanız da güçlendirilmiş bataryalarla, yani normal kapasitenin üstünde bir kapasite sunan batarya ile telefonun pilini değiştirdiğinizde kesinlikle performans olarak ciddi bir artış yakalayacaksınız. Bu hem genel deneyiminize hem de bataryanın kullanım süresine ciddi anlamda etki edecek. Eğer bütçem kısıtlı, bir telefona da çok fazla bütçe ayırmam diyorsanız 6s Plus halen güncel bir şekilde kullanılabilecek, üzmeyecek bir telefon diyebilirim. Bu noktada ekran tarafında da Full HD çözünürlükle kaliteli IPS paneliyle beraber de güzel bir ekran deneyimi verebiliyor. Genel toplamına baktığımda batarya hariç gerçekten halen 2000 TL'lik fiyatını kesinlikle hak eden bir telefon. iPhone 6s'e iPhone 7'ye, yani baz model eski iPhone'lara nazaran ekran boyutu olarak da 5.5 inçin daha ideal olduğunu düşünüyorum. Telefonda çok fazla bir beklentisi olmayanlar için 6s Plus halen alınabilecek, rahatlıkla 2-3 yıl boyunca da sorunsuzca götürebilecek bir telefon diyebilirim. Peki sizler iPhone 6s Plus hakkında neler düşünüyorsunuz? 2022 şartlarında sizce halen uygun mu, yeterli mi? Görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Ayrıca 2022'de kullanmak serisinin bir sonraki konuğu hangi telefon olsun? Onu da yorumlarda yazarsanız sevinirim. Bana destek vermek, gelecek videolarımızdan haberdar olmak için de abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Sonraki video kadar hoşça kalın.